Alize'den merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Alize Diva ipliğimizle örmüş olduğumuz ikili takımı sizlerle birlikte çalışacağız. İkili takımımız bir bluz, bir de yelekten oluşuyor. Yine böyle iki örnek kullandık. Üst üste giyilmesine rağmen yaz için oldukça serin ve hafif hissediliyor. Evet, üst üste giyilmesine rağmen oldukça hafif çünkü delikli bir örgü. Böyle hava alan bir örgü. Bu önemli tabii yaz için. Yani üzerinizde var yok gibi bir ürün. Hareket ettikçe de bu hafif akışı ve tiril tiril duruşu da çok farklı hissettiriyor. O da tabii Alize Diva'nın özelliklerinden bir tanesi. Böyle ipeksi dokusu, parlaklığı ve ütüyle buluştuğundaki döküm döküm özelliği. Evet, etkili bir çalışma oldu. Bunu tabii tek bluz olarak giyebilirsiniz. Yine dışındaki yeleği plajda da giyebilirsiniz. Sadece yeleği de kullanabilirsiniz. Böyle ikili güzel kullanabileceğiniz bir çalışma oldu bence. Yelek formunu elbise formuna da dönüştürebilirler. Tabii yelek formunu elbise formuna dönüştürebilirler. Ön kapatılır, şöyle bir yaka açılır. Aynı şekilde uzun bir elbise olur. Üstten geçirdiğiniz gibi böyle yazın salaş, rahat bir elbise olur. Bence güzel, keyifli bir çalışma oldu. Zaten Diva'ya çok yakışıyor. Ütü, burada tabii çok önemli ütü. Delikli bir örgü olduğu için bunu böyle bütün özelliğini ortaya çıkartan ütüyle buluşması. Tülin Hanım, ütü demişken uygulama olarak ütüyü göstersek mi? Evet, aslında uygulamalı olarak ütülemeyi bir gösterelim. Çünkü divanın ölçüsü ütülenmeden daha farklı, ütülendiğinde daha farklı. Bunu ölçerek küçük bir parça üzerinden nasıl ütülediğimizi gösterelim. Sizler de görün arkadaşlar. O zaman hemen detaylı uygulamaya geçelim. Orada bütün bilgileri verelim. Alize Diva ipliğimizle örülmüş ürünlerimizin ütüsünü yaparken şuna dikkat etmeliyiz. Öncelikle ütülemeden önce ölçümüzü alalım. Burada 16 santim gösteriyor eni. Yine 16 santim şöyle boyu. Şimdi ütülemeye başlayacağız. Ütüde ayarımız şöyle ortada olmalı. 2 noktada. Ve buhar verirken bakın şöyle üzerine sadece değdiriyorum, değdirmiyorum. Ama dengeli. Her köşesine bir gidiyorum. Bu şekilde. Elimle hafif açıyorum. Şöyle yine açıyorum. Kesinlikle ani basarak örgüde kalmıyor ütü. Böyle parmaklarımla zaten açtığımda örgü açılıyor. Şimdi bu dengeli. Her köşesinden çekerek şöyle bakın örgüm büyüdü. Şimdi bir de arkadan ütüleyelim. Aynı şekilde hem buhar veriyorum hem gezdiriyorum. Bakın şöyle bastırarak ütülemiyorum. Şunu yapıyorum. Aslında açtırma işini ellerimle yapıyorum. Şimdi biraz daha bastırıyorum. Çünkü artık dengeli. Her köşesi dengeli. Hani bir tarafı basıp uzatmıyoruz. Çünkü tek tarafa basıp eğer uzatsaydım öbür tarafları oraya denk getiremezdim. Hepsi farklı yöne giderdi. Şimdi artık bakın gezdiriyorum. Şimdi ütüyü gezdirebilirim. Hiçbir şey olmaz. Bakın hiçbir köşe uzamaz. Çünkü ben onu böyle dengeli bir şekilde ütüledim. Şimdi gezdiriyorum. Bakın buhar da veriyorum. Gezdiriyorum. Evet. Bu kadar. Ütülendi. Şimdi 21 santim. Yani 17 idi. Bir 4 santim genişledi. Burası da 19,5, 20 santim yine diyebiliriz buna da. 20 santim. Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum. Sizler eğer elinizi gevşek tutarsanız bu şekilde bir açılma olur. Ama elinizi sıkarsanız, zincirler sıkı sıkı olursa kesinlikle bu kadar delikler açılmaz. Çok küçük olur ve büyümez. Bu kadar da etkili olmaz. Evet, sizlere gerekli ütü bilgilerini verdiğimi düşünüyorum. Sizlere kolay gelsin. Evet, zannediyorum Alize Diva ipliğimizle örülmüş olan ürünlerin ütülemesi konusunda bilgimizi vermiş olduk. Umarım anlaşılmıştır. Evet, yine nereye gelelim? Tabii bu ürünlerde renklenme de çok önemli. Yani yaz renklerin olması, böyle baharda kullanılabilecek renklerin olması, açık renkler bence yaz aylarına daha yakışacak.
O konuda hanımlar çok şanslı. Alize Diva'nın geniş renk yelpazesinden diledikleri rengi seçebilirler. Peki o zaman hemen örmeye geçelim. Zaten çok kolay bir örgü. Hemen teknik bölüme geçiyorum. Alize Diva ipliğimizle örmüş olduğumuz bluzumuzu ve yeleğimizi sizlerle çalışacağız arkadaşlar. 6 yumak kullanarak çalıştık bu bluzu ve yeleği. Tabii çok kolay bir örnek aslında. Bunun çizimlerini ekrandan göreceksiniz ama sizler kendi bedeninizi örebilmek için hep kendi bedeninize göre zincirle başlamalısınız. Şimdi yeleği de göstereyim, ondan sonra örnekler üzerinde çalışalım. Sonra da bedeni konuşalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi yeleğimizi de sizlere göstereyim. Yeleğin de üst bölümü yarım ay kafes, alt bölümü de yine böyle çapraz zincirlerden oluşan bir modelle yapıldı. Aslında çok kolay bir çalışma. Tabii şimdi hemen sizlerle birlikte iki dokuyu da öğrenelim. Ondan sonra ölçüleri zaten ekrandan alacaksınız ve kendinize göre zincirleri çekerek başlayacaksınız. Şimdi arkadaşlar şöyle bir yeleği göstermek istiyorum. Mesela sizler kendinize arkayı ve önü tam dolanacak şekilde zincir çekerek ölçünüzü alarak bu yeleğe başlamalısınız. Tabii bizim ölçümüz burada 36-38 bedene göre. Yelek bu şekilde başlanacak. Örneği şimdi sizlerle çalışacağız. Mesela bluz, sizin kendinize olan bir bluzu bu şekilde ölçüsünü alarak, işte ön 50 santimse 50, 60 ise 60, zincirinizi çekiyorsunuz ve örneğe başlıyoruz. Burada bizim ölçülerimize göre tabii biz kaç sıra ördük burada. Ele göre de bu değişir. Bizim bu sıramız sizde küçük de olabilir. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 tane çaprazlı sıra örmüşüz biz. Daha uzun isterseniz daha uzun da örebilirsiniz. Burada önemli olan bence örneği birlikte öğrenelim. Ondan sonra zaten üst bölümü de yarım ay kafes. Çok kolay, herkesin bildiği bir çalışma. O şekilde öreceğiz ve şu kol altlarından bahsederek bitiririz. Şimdi hemen örneğe geçiyorum arkadaşlar. 3 milimlik tığ kullanıyoruz arkadaşlar. Kendi bedeninize göre zincirinizi çekiyorsunuz. Şöyle ben sizlere küçük bir zincir üzerinden örneği anlatmaya çalışacağım. Şimdi zincirimizi çektik. Burada en baştan başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 zincir çektim. 2 kere doladım. Şuraya batıyorum. 1, 2. 2 kere de çektim. Yine bir zincir doladım. Zeminden 1, 2 tane atladım. Üçüncüye battım. Şimdi yine tek, çift, 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 çift çektik. 1, 2 zincir çektim. Bir kere doladım. Şöyle ikisini yandan alarak şimdi çift, çift çektim. Şimdi şöyle çapraz örgümüzü oluşturduk. Araya 2 zincir çekiyorum. 1, 2. Yine 2 kere doluyorum. Zeminden 2 tane atlıyorum. 1, 2. Üçüncüye batıyorum. 1, tek, çift. Yine bir kez doluyorum. 2 tane atlıyorum zeminden. Üçüncüye batıyorum. Tek, çift, 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 çift çekiyorum. 1, 2 zincir çekiyorum. Tek doluyorum. Şöyle ikisine yandan batarak çekiyorum. Çift, çift, 2 kere de kapatıyorum. Yine 2 zincir çekiyorum. Şimdi birkaç kez gösteriyorum size. 2 kere doluyorum. Zeminden 2 tane atlıyorum. Batıyorum. Tek, çift, tek doluyorum. Zeminden 2 tane atlıyorum. Üçüncüye batıyorum. Burada tek, çift, 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 çift çekiyorum. 1, 2 zincir, tek doladım. Yine şuradan ikisini alarak çift, çift yapıyoruz. Böyle zikzaklarımızı oluşturuyoruz. Bu tabii ütülü arkadaşlar. Ütülü de tabii daha düzgün ve uzun duracak. Bir de şey önemli, elinizi gevşek tutmanız önemli.
Şimdi ben diğer aşamama geçmek istiyorum. Orada daha iyi anlayacaksınız. Şimdi şöyle birinci sıranızı ördünüz arkadaşlar. Şuradan başladık, birinci sırayı ördük. Döndük. Yine 10 zincirimizi çekerek ikinci sırayı ördük. Bitti. Şimdi ben burada şu çapraz örgülerin araya yapılışını göstereyim. Yine 10 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Burada 2 kere doluyoruz. Geliyoruz şuraya batıyoruz. 1, 2 kere çekiyoruz. Yine bir kere doladım. Hemen yanına batıyoruz. Tek, çift. Şimdi ikisi birlikte şöyle çift, çift, çift örüyoruz. Sonra yine 2 zincir çekiyoruz. Zaten biraz önce göstermiştim. 2 zincir çekiyoruz. Burada tek doladım. Yandan şöyle girerek çift, çift örüyoruz. Burada da araya yapmayı gösterdim. Yine 2 zincir çekerek bakın buraya geçeceksiniz. Şuraya çalışacaksınız. Buraya çalışacaksınız. Bu şekilde bir araya, bir diğer boşluklara her sırada çalışarak bu örneği istediğiniz sıra sayısında yapabilirsiniz. Biz kol altından 4-5 santim aşağıdan yarım ay kafese geçtik. Şimdi yarım ay kafesi nasıl çalışacağız onu göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Şurayı atlıyorum, araya batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Şimdi araya batıyorum. Yine 5 zincir çektim. 3, 4, 5. Yine araya batıyorum. Ama bu 2 tane batmadan sonra bunu atlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 çok volanlı olmasın diye. Şimdi bunu atlıyorum. Yarım aya geçerken örnekten bu şekilde kuruyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 içerisine batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 hemen yanına araya batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 atlıyorum aradakini. Bu şekilde sizler sıranızı devam edeceksiniz. 3, 4, 5 araya. 1, 2, 3, 4, 5 araya. Birinci sıra böyle bitecek. Yarım ayın ikinci sırasına geçtiğimizde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çekerek şöyle araya. 1, 2, 3, 4, 5 artık hep 5 çek bat. 5 çek bat şeklinde yarım ayı yapıyoruz arkadaşlar. Sadece şu başı dönerken 7 tane çekiyoruz. Bu da anlaşıldı zannediyorum arkadaşlar. Artık hep yarım ay şeklinde sağ tarafa sol tarafa örerek örgünüzü tamamlayacaksınız. Şimdi şunun üzerine konuşmak istiyorum. Onu da göstereceğim sizlere şu küçük parçamın üzerinden. Şimdi herkesin bedeni farklı. Siz bu yarım ay kafese nereden başlamak isterseniz oradan başlayabilirsiniz. Hani biz biraz yukarıdan aldık. Belki siz daha aşağıdan alacaksınız. Burada 4-5 santim kafes ördükten sonra kol evini kesiyoruz. Şimdi kol evinde aslında yapılan hiçbir şey yok. Onu da size bir göstereyim. Yani bir kesme falan olayı yok aslında. Şöyle yapalım. Şöyle ben çekeceğim. Sayalım. Burada tam 1, 2, 2 kafes, 3 kafes bırakarak örgüyü geri döneceğim. Bakın 1, 2, 3 kafes bıraktım. Şuradan örgüyü geri döneceğim. Bu tabii 36 bedene ve 38 bedene göre arkadaşlar. Siz şimdi bunu 40-42'ye yaparsanız 4-5 tane kafes bırakırsınız içe doğru. Sonra böyle dönersiniz. 1, 2 zincir çektim. Hemen şöyle bakın. Kol evini kesmiş oluyorum bakın. 1, 2, 3, 4, 5. Böyle devam ediyorum. 5. Örgüye bu şekilde devam ediyorum. Kol evi böyle kesiliyor. Şimdi bu 38-36 beden için bu kadar kol evi yetiyor. Ve hiç ondan sonra kesmeden doğru devam edeceğiz. Ama dediğim gibi daha büyük bedenseniz bunu birkaç kere böyle hemen yarım ay yaparak içeriye gireceksiniz ve sonra dümdüz devam edeceksiniz. Yaka kesimi de aynı şekilde. Hemen yaka kesiminde üzerinden konuşalım. Şöyle göstereyim. Bakın ortada şöyle sayalım. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9 tane. 9 tane yarım ay kafes bırakacaksınız. Ondan sonra aynı biraz önce döndüğüm gibi geri döneceksiniz. Böyle bir kesme yaptığınızda buradan da yukarıya doğru hiç kesme yapmadan omuza kadar gideceksiniz arkadaşlar. Hatta buradan arkaya hiç dikiş yapmadan geri de dönebilirsiniz. Bakın burada dikiş yok. Sonra bu bıraktığımız zincir kadar arkaya zinciri başlayarak ipi buradan bağlayarak örgüye arkaya dönerek devam edebilirsiniz. O da olur ama dikseniz de olur. Fark etmez. Tutunarak da birleştirebilirsiniz. O zaman yeleğin üzerinden de konuşarak bitirelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada yeleğin alt bölümünden ölçü alacaksınız kendinize olan bir yelekten veya kendi bedeninizden zincirinizi çekiyorsunuz. Biraz önce gösterdiğim örgüyü istediğiniz uzunlukta örüyorsunuz. İstediğiniz sıra sayısında örüyorsunuz. Bunun ölçüsü zaten verilecek. Sonra bütün örüyoruz. Bu yeleği biz bütün örüyoruz. Dikiş yok. Ön arka hiçbir şey dikiş yok. Sonra yine verdiğimiz ölçü kadar buradan kol evini ayırarak sadece önü devam edeceksiniz. Sadece önü örmeye devam edeceksiniz. Hiç bakın dümdüz buradan çıkıyoruz. Şurada biraz önce gösterdiğim kadar çok az bir kol evi oyuntusu yapıp çıkıyorsunuz yukarı kadar. Arka aynı şekilde yani 3'e bölüyoruz yeleği. Arkayı örüyoruz. Böyle bakın ense. Yine buradan da burayı örüyorsunuz. Bu tarafı örüyorsunuz. Sonra hepsini sadece omuzları birleştiriyorsunuz. Sadece omuzları örerken o da. Örerken tutunarak şu omuzları birleştiriyorsunuz veya dikebilirsiniz. Bu şekilde yelek bütün örülüyor arkadaşlar. Evet örneklerimizi gösterdik arkadaşlar. Yeleğin ve bluzun örme mantığını da anlattık. O zaman keyifli örgüler görüşmek üzere.